NASA'nın ilk uzay istasyonu Skylab. Yaklaşık 40 yıl önce insanoğlunun uzayda uzun süreli yaşama uyum sağlayıp sağlayamayacağı sorusu ilk kez sorulmuştu. Sovyetler Birliği'nin 1971 yılında tarihin ilk uzay istasyonu Skylab'e 3 hafta süreyle kozmonot yollamasından bu yana büyük gelişmeler kaydedildi. NASA'ya göre Skylab çalışması bugünkü Uluslararası Uzay İstasyonu'nun temelini oluşturuyor. 14 Mayıs 1973 yılında fırlatılan Skylab, 1979 yılına kadar görev yaptı. 1973 ve 74 yılları arasında çeşitli astronotları da çalışma ortamı olarak hazırladı. Aslında Skylab'a bir uzay istasyonu denilemez. Çünkü o zamanın teknolojisiyle oldukça kısıtlı çalışmalar yapılabiliyordu. Bu yüzden uzaydaki ilk çalışma atölyesi olarak adlandırabiliriz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 5 ay boyunca görev yapan Kanadalı astronot Chris Hadfield, uzayda hayata uyum sağlamış. Ancak 40 yıl kadar önce bilim insanları insanın uzun süreli uzay uçuşuna uyum sağlayıp sağlayamayacağını bilmiyordu. NASA bunun yanıtını 1973 yılında dünya yörüngesine fırlattığı insansız Skylab kapsülüyle aramıştı. Kapsüle daha sonra gönderilen 3 farklı astronot ekibi araçta 28 ile 84 gün arasında kalarak insanların uzayda uzun sürelerle kaldıklarında ne olduğunu belirlemeye çalışmıştı. Gerald Carr, Skylab 4'ten sorumluydu. NASA'nın konuyla ilgili paneline katılan Carr, kas zayıflamasının en önemli sorunlardan biri olduğunu anlattı. Gerald Carr, öğrendiğimiz basit egzersizler yapmanın sorunu çözdüğü ve insanların yerçekimsiz ortamda uzun süre kalmaması için bir neden olmadığı oldu. Astronotlar mikro yerçekimi deneyleri yapmış ve Skylab Güneş'i ve Dünya'yı araştırmak için önemli bir platform ve eğlenceli bir çalışma yeri olmuş. Skylab 3 ekibinden Owen Garriott bu projeden kazanılan deneyimi şöyle açıklıyor. Üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen bence biz hala yapılan çalışmalarla gurur duyuyoruz ve araştırmaları planlayanların öngörülerini takdir ediyoruz. NASA'nın Uzay Yaşamı ve Fizik Bilimi bölümü yöneticisi Marshall Porterfield, astronotların uzun süreli uzay uçuşu ile ilgili kendi deneyimlerinin bugün uzaydaki hayatın temelini oluşturduğunu söylüyor. Buradan aldığımız bilgileri geliştirerek onların kemik ve kas sağlığı ile ilgili deneyimlerin kullanılarak çalıştık. Bunlar hala bugünkü araştırma verilerinin önemli bir bölümü. Ancak Skylab sorunlar yaşanmıştı. Kalkışta bir meteor kalkanı kırılmış ve bir solar panelde hasar görmüştü. 11 gün sonra kapsüle ulaşan ekip ise hasarı gidermeyi başardı. Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi küratörü Alan Needle, bunun da astronotlara bir noktayı kanıtlama fırsatı yarattığını anlatıyor. Alan Needle, öğrendikleri şeylerden biri insanların beklenmeyen durumlara karşı gerekli önlemleri alabileceğiydi. Zaten başka bir çözüm yoktu. Çünkü hatırlarsanız o dönemde uzaya gidip tamir yapabilecek bir uzay mekiğimiz yoktu. NASA, Skylab kapsülünü 1975 yılında Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'ne taşıdığından bu yana araç ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Skylab'ın ilk uzay istasyonu olduğu yönünde yaygın fakat yanlış bir kanı vardır. Gerçekte Skylab, uzay yarışı döneminde Sovyetlerin Salyut 1 uzay istasyonundan sonra ve muhtemelen ona karşılık olarak yörüngeye oturtulmuştur. Skylab'ı yörüngeye Apollo projesinde kullanılmayan Saturn 5 roketlerinden biri taşımıştır. 1979 yılında Avustralya kıtasında çöle düşmüştür. Bazı parçaları halen NASA'da sergilenmektedir. Bu 70'lerden kalma bir zaman kapsülü gibi
ve bugün uzay istasyonundaki hayata dair bir ipucu veriyor. Dünyadan uzak yaşam için bir sonraki deney 2015 yılında bir astronotla kozmonotun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir yıllık görevi oldu. Bu kısımda ekleme yapmak isterim. Şöyle ki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir yıl kalmış olan Scott Kelly'nin daha önce kanalımda videosu mevcut. Oradan da detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Bu deney sonrasında Scott Kelly'nin kardeşiyle birlikte karşılaştırma deneyleri yapıldı. Uzaydan ilk geldiği zamanlarda vücudunda bazı belirgin değişiklikler ortaya çıktı. En basit örneği vücudundaki yerçekimsiz ortamda kasların gerilmesiyle birlikte boyunda biraz uzunluk oluşmuş. Ayrıyeten bazı bilişsel yeteneklerinin uzaydan geldikten sonra değiştiği yönünde de, yani daha önce uzaya yollanmadan önce Scott Kelly'nin çözebildiği bazı problemleri uzaydan geldikten sonra çözemediği ya da daha yavaş çözdüğü tespit edilmiş. Uzayda kalmanın uzun süreçlerde, yani bir yıl ve üzeri süreçlerde insan vücudunda bazı yan etkileri oluyor. Özellikle de NASA ve diğer uzay ajanslarının Mars'a yapacakları görevlerde uzun süre uzayda kalacak oldukları için astronotların yaşayacakları sıkıntıları ya da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bazı deneylerle bu sıkıntıların nasıl aşılacağı gibi çoğu problemi çözmeye yönelik yaklaşımlar mevcut. Zaten Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da uzun süreli uzay uçuşlarına astronotların nasıl tepki vereceğini görmek için çeşitli görevler yapılıyor. Yani her gün Houston tarafından ve Rusya'nın da yine Roskosmos Ajansı tarafından sürekli belirli görevler iletiliyor. O görevleri yerine getirmesi gerekiyor astronotların. Günlük rutinleri bu şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde bir Mars görevinde de bu görevlerle ve devam edecek olan yaşam koşullarını devam ettirmeye yönelik olan adımlarla ilgili yapılacak olan çalışmalara bağlı bir durum. Yani şöyle ki, eğer Skylab'la bu iş başlatılmasaydı ya da yine Sovyetlerin bu işlere yönelmeseydi uzayda bir insanın nasıl tepki vereceğini şu an bilmiyor olacaktık. Bu Skylab ve uzay istasyonlarının asıl amacı uzayda insanların yaşam koşullarında nasıl bir değişiklik olduğunu tespit etmek ve uzun süreli uzayda kalmanın insana yan etkilerini tespit etmek amaçlı olmuştur.